Bodrum Güvercinlik'te bir akşamüstü çok güzel bir tesisteyiz. İçeride mandalina ağaçlarının arasında, zeytin ağaçlarının arasında güzel kokular eşliğinde böyle bir tur atıyoruz. Bir yandan da size diş hekimliğinden bahsetmek istiyorum. Ben mesleğe, baba mesleğim olan diş teknisyenliğiyle başladım. Protez uzmanı olarak kariyerime yıllardır devam ediyorum. Ancak bu diş teknisyenliğinden bahsedecek olursam birazcık, hala severek yapmaktan hiç vazgeçmediğim, bırakmadığım bir alan. O benim için hem baba mesleğimin olması yanında bir de yaptığımız işin aslında mutfağını temsil ediyor. Şöyle, restoratif anlamda ağzın içerisinde direkt olarak dişlerin üzerine uygulayarak hasta başında uygulanan tedavilerin dışında bir de hastadan alınan ölçülerle, alınan bazı dokümanlarla laboratuvarda yapılan üretimler ve laboratuvarda model üzerinde cihazlar, makineler kullanarak ya da elle yapılan üretimlere işte diş teknisyenliği diyoruz biz. Bu diş teknisyenliğinde laboratuvarla klinikte hekimin arasındaki iletişimdeki detaylar aslında başarıyı etkiliyor. Ben kendi adıma işin iki tarafına da hakim olabildiğim ölçüde başarımın arttığını düşünüyorum. Örneğin yapılacak bir gülüş tasarımında ya da bir protez tedavisinde yapılacak tedavide dişlerin seçilecek formu, rengi, o kişinin yüzüyle ve o kişinin beklentileriyle direkt alakalı olduğu için laboratuvara bu doneler her zaman doğru yansımıyor olabiliyor. Şöyle söylemeliyim. Örneğin dişlerin farklı farklı formları var ve bu formlar kişinin yani bizim hastalarımızın kişilik özellikleriyle, karakterleriyle ve imajlarıyla da örtüşüyor. Yani daha oval formlu dişler daha feminen, daha yumuşak mizaçlı insanları temsil ediyor. Bir de mesela üçgen formlar var. Böyle ön dişlerin kenarlarının daha çıkık olduğu, daha bir üçgen bir formla bir tasarım yapabiliyoruz. Burada da üçgen form daha dinamizm temsil ediyor. Daha o dişlerin köşelerinin çıkık olduğu, hareketli olduğu bir gülüş tasarımı daha böyle sıcakkanlı, daha dinamik, daha coşkulu insanları temsil ediyor. Biraz daha sanatsal yönü kuvvetli insanlarda bu tip formları tercih edebiliyoruz. Örneğin dikdörtgen formlar, daha köşeli yapıda, agresif görünen formlar, dikdörtgen şekilde biraz daha maskülen yapıyı temsil ediyor. Ve yani erkeksi bir görüntü verdiği söyleniyor aslında ama biraz daha sert mizaçlı, sert ve hiddetli bir mizaçtan dolayı böyle düşünülüyor diyebilirim. Oysa ki diş formlarında kadın dişi, erkek dişi diye bir ayrım yok aslında. Ama yine de bir feminen bir estetik görünüşte daha oval ve yuvarlak formlar daha bir yumuşaklığı temsil ediyor. Daha bir zarafeti temsil ediyor aslında. Erkeklerde de daha güçlü ve hiddetli tipler, diş formları, diş tipleri daha çok tercih edilebilir. Çünkü erkek mizacı, maskülen bir mizaca sahip olan bireylerde bu formlar daha doğru bir seçim oluyor. Bunun dışında kare formlar var. Daha aşınmış dişleri temsil ediyor. Çok benim sevdiğim diş formları değil onlar. Daha dişlerin boylarının birbirine yakın olduğu. Onlar da biraz daha spiritüel kişileri temsil ediyor. Biraz daha stresli insanlarda görünen diş formları olduğu için bu benim yaptığım gülüş tasarımlarında çok tercih ettiğim bir diş formu değil genelde. Ancak
Tabii ki bu dişlerin formlarının ara şekilleri de mevcut ve genelde kişiye göre o kişinin mizacına uygun da yapıyı bulmak bizim için olmazsa olmaz bir şey. Şimdi laboratuvarda diş teknisyeniyle işte bu bilgileri paylaştığımızda kişiye uygun o tasarımı aktarırken bu bilgileri kullanıyoruz. Tabii laboratuvarda bir diş teknisyeninin yapacağı sadece bu formları seçerek o formlara göre diş yapmak değil. Diş dokusu zaten kendi içerisinde katman katman bir yapıya sahip. Dolayısıyla gerçekten doğal bir dişin görünümünü taklit etmek için biz porselen dişi yaparken bunun yapımı birkaç türlü var. Birkaç türlü diyebilirim ben, diş yapmak nasıl oluyor, porselen diş nasıl üretiliyor. El usulü, elle yapılan, el işçiliği olan en güzel sonucu veriyor. Çünkü içten dışa doğru daha bir opak bir materyalle başlayıp onun üzerine o dişin katmanlarını, kristal dokusunu taklit etmek için uçlarında böyle şeffaflıklar, bir takım renk geçişleri ve o transparan etki, şeffaf etki dişin diş etine yakın olan kısmıyla uç kısmının aynı renk olmayışı, bir ton geçişi oluşu, bir şeffaflık geçişi oluşu doğallığı yansıtıyor. Doğal bir diş görünümü veriyor. Bunu yapabilmek için de tabii ki katman katman ve elle işleme yapmak gerekiyor. Emel Hanım, biraz yürüyüş yapsak şöyle güzel ağaçların arasında. Bu güzel tesiste güzel ağaçlar, muz ağaçları var, zeytin ağaçları var. Evet, diş laboratuvarında işte bu dişin camsı dokusunu taklit etmek, bazen tek bir dişte komşu dişin dokusunu birebir taklit etmek için biz katman katman dişi tekrardan üstüne o yığarak, katmanları üst üste ekleyerek şeffaf bir doku elde etmek mümkün olabiliyor. Bu tabii tüm dişleri yaparken de, bütün dişleri yaptığımızda yine aynı şekilde bir doğal dişin, doğal bir gülüşün unsurlarından olan o dişin geçirgen dokusu, şeffaflığı bizim için çalışabileceğimiz şeylerden birisi. Artık hastalarımıza çok güzel sonuçları verebildiğimiz bir çalışma sürdürebiliyoruz. Çok güzel bir yere geldik. Evet, bilgilendirici amaçlı yaptığımız bu programımızda, Gençlik Rüzgarı programında bu bölüm Bodrum'da, bu güzel deniz kıyısında akşamüstü tekrar sizlerle oldum. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.